Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında çok pratik bir irmikli hira tatlısı tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifime öncelikle şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir derince kaba 3 su bardağı toz şekerimi ilave ettim. Üzerine de 3 su bardağı gördüğünüz gibi kaynar suyumu ilave ettim. Şerbetimizi kaynatmayacağız. Şekerin daha kolay eriyebilmesi için kaynar su kullandım. Sizlere de o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tamamen eridikten sonra soğuması için kenara alıyorum ve şimdi tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabına bir tane yumurtamı ekledim. Üzerine 1 su bardağı kadar yoğurdumu ilave ettim. Daha sonra 1 su bardağı da sıvı yağımı ilave ettikten sonra spatulamla eklediğim malzemeleri karıştırmaya başlıyorum. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Eklediğim malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı kadar irmiğimi ilave ettim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamı da ilave ettikten sonra eklediğim malzemeleri tekrar spatulamla güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra un ilavesine geçeceğim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. İlk 2 su bardağımı ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi spatulamla onu karıştırdıktan sonra katı bir kıvam aldıktan sonra kalan yarım su bardağımı da ilave edeceğim. Ve o şekilde ellerimle hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Dediğim gibi tarifimde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. 2,5 su bardağı un gerçekten yetti. Ama sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ununuzun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Zaten yumuşak, hafif ele yapışan bir hamuru olacak tatlımızın. İlerleyen dakikalarda zaten hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Az malzemeyle gerçekten çok pratik. Hazırlaması sadece 10 dakika diyebiliriz. Gerçekten çok kolay bir tatlı tarifi. Umarım sizler de tatlı tarifimi dener ve beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı, yumuşaklığı bu şekilde olacak. Elimizle yuvarladığımızda hafif elimize yapışmıyorsa hamurumuz hazır demektir. Şimdi de gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra borcamıma koyuyorum. Hepsini eşit bir şekilde yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra şekil verme aşamasına geçeceğim ve irmiğe bulandıracağım. Siz dilerseniz direkt irmiğe bulayıp daha sonra da borcamınıza ilave edebilirsiniz. Ama ben yaptığım hamurun tamamen eşit olabilmesi için bu şekilde bu yöntemi kullanmak istedim. Hamurlarımın tamamını hazırladıktan sonra uygun bir tabağa 1 su bardağı kadar irmiğimi ekledim. Ve gördüğünüz gibi hamurlarımı teker teker tatlılarımı irmiğin içerisine bulandırıyorum. Daha sonra bıçağımla gördüğünüz gibi şeklini verip borcamıma koyuyorum. Bu ölçülerle toplamda 28 tane hira tatlısı elde ettim. Siz bu sayıyı dilerseniz arttırabilirsiniz, dilerseniz de azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış bir şey. Gerçekten gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Bıçak yardımıyla üstüne gördüğünüz gibi önce artı yapıyorum. Daha sonra da çarpı işaretleri yaparak da borcamımı gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullandığım su bardağı ölçüm klasik 200 milim su bardağıdır. Tatlımı bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ayarladığım 180 derece alt üst ayar fansız fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişireceğim. Tatlım fırından çıktıktan sonra tatlım sıcak, şerbetimin de soğumuş olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şerbetimi tatlımın her tarafına gelecek şekilde
üzerlerine döktüm. Daha sonra kaşık yardımıyla biraz üzerlerine gördüğünüz gibi şerbetinden ilave ettikten sonra üzeri kapalı bir şekilde yaklaşık 2 saat boyunca dinlendirmeye alacağım. Şerbetinin tamamen çekmesi için. Benim tarifimde şerbetim tam geldi. Yani bir damla bile şerbet kalmadı. Zaten sizlere göstereceğim birazdan. Dediğim gibi ben şerbetinde toplamda 2 saat beklettim. En az 1 saat bekletmenizi önemli tavsiye ediyorum. Şerbetini tam olarak çekecektir. Gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli. Çayınızın, kahvenizin yanına ikram edebileceğiniz çok pratik bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Ve şimdi sizlere dokusunu, içerisini göstermek istiyorum. Asla dağılmayan, tam kıvamında gerçekten muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi oldu. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarak da yeni ve yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.